Hepinize merhabalar. Yeni bir Diablo 4 videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Rogue Build'ini sonunda bitirdik. Normalde dün demiştim 4 gibi atarım diye ama bu ilkte böyle aklıma içime sinmeyen bazı durum ve olaylar vardı. Onları hallettim. Şu an mük. Yani pek bir karışık build değil. Biraz basit ama etkili bir build. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle her zamanki yaptığımız gibi yine başladık bu videoyu anlatmaya, bak duygulandım. Bir zindana girek. Şu 55'e giriyorum. Yani amaç size göstermek. Şey yapmayın hani böyle nasıl diyeyim, niye yüksek dungeon'a girmedin vesaire değil, size mantığını göstereceğim. O yüzden anlatacağım, zaten siz girdiğiniz zaman rahat bir şekilde oynarsınız. O konuda kafanız rahat olsun. Şimdi öncelikle şu robottan bahsedeceğim. Bakın ben biraz sonra düşmanlara vurmayacağım. Bizim robot vuracak. Bakın. Bak. Görüyorsunuz mu? Düşmanlar gelip bana saldırmıyor. Niye? Bak. Bak bana saldırmıyorlar. Direkt robotuma saldırıyor hepsi. Bak gördünüz mü? Şimdi bana buff verdi. Devam. Bak bana saldırmıyorlar. Tamam. Şimdi bu neden böyle? Öncelikle bunu açıklayayım. Arkadaşlar şurada bir kışkırt var gördüğünüz üzere. Bu kışkırt ile düşmanları kışkırtıyor ve kendisine çekiyor. Ve moblar size gelmiyor. Direkt robota gidiyor. Robot da hepsine vursun diye ben şöyle bir yönlendirmeli şey aldım. Ateş odağı. Ondan sonra bir de dedim ki yayma desteği 10 ilave düşmana da vursun. Böylelikle mob böyle bak hiç şey yapmıyor. Direkt bunlara vuruyor. Bak direkt buna saldırıyorlar. Gördünüz mü bak. Benimle alakaları yok. Gördünüz değil mi? Olay böyle. Robotun olayı şu anlık böyle. Yani ilk sol taraf kısmı böyle. Haberiniz olsun. Zaten kesme kısmında sorunumuz yok. Şöyle sericene gideyim en azından. Donma konusunda da ben bu iddia açıkçası değişiklikler yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi bazı şeyler aklıma ve içime sinmediği için o yüzden bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Ondan dolayı bu ilde dünkü yayına veya birlikte oynadığımız Discord'daki abiler arkadaşlar bilir, benim burada iğne vardı. Ekstradan böyle bu kadar dondurmuyordum. Çünkü dondurma yeteneğim yoktu. İtem falan değiştirdim. Artı robotum da böyle şeyler yapmıyordu bu arada. Olay bu arkadaşlar. Hani moblar böyle seri seri kesebilirsiniz. Yani bu. Gördüğünüz gibi tek şeyle direkt patlatıyoruz. Hem zindanlık hem boss'luk yapacağım dedim. Bunun için çok uğraştım. Araştırma yaptım. Kendim çok şeyler denedim. O yüzden mükemmel bir şey yaptım arkadaşlar. Zindan bu şekilde. Böyle seri seri robot üstüne çekersiniz. Patlata patlata dondura dondura gidersiniz. Tamam. Olay bu. Zindanın olayı bu. Şimdi gelelim boss'a. Onun da kombosunu anlatayım. Bu arada video biraz uzun olabilir. Çünkü detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Aslında karmaşık da değil de detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum ben sonuç olarak. Hani Rogo herkes oynayamaz arkadaşlar. Yani niye? Çünkü tamam kırılgan bir karakter. O yüzden mobilitelik gerektirir. Mobilitelik için de böyle biraz daha hareketli olmanız gerekir. Onu insanlar alışır ama işte ilk başlar bayağı zor gelir Rogo oynayanlar için. Şimdi bu arada beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videoyu. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de abone olursanız sevinirim. Şimdi size olayı anlatayım. Burada ilk önce bizim itemlerde sürgün lordun tılsımı var. Bununla şeyi stackleyeceğiz. Şu aşağıdaki yeri 300 yapacağız arkadaşlar. Bunu zaten çoğu kişi biliyordur. Bunu 300 yaptınız. Diyor ki birinci kaynağın %300 kadarını harcadığın bir sonraki çekirdek yeteneği garanti olarak aşırı güç uygular.
Bizim bu build ekstradan aşırı güç hasarı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi komboyu burada anlatıyorum. Ben şimdi bir hasar vuracağım. Yaklaşık vururum bir 13, 14 veya bazen 20 milyon falan vuruyorum. O değişiyor duruma göre. Şimdi olay ne? Olayı size açıklayayım, sonra hasarı göstereyim. Olay şu. Sürgün Lord'un tırsımını burada stackledik. Sonra burada aspect var arkadaşlar. Buradaki aspect'te de temel yetenekle vurduğunuz zaman 30x hasar veriyorsunuz. O da şu. Tamam. Çekirdek yeteneğiyle. Sonra burada diyor ki birincil kaynağın kadar arttırılmış hasar ver. Birincil kaynağın fullse yani maksimum fayda sağlar. Birincil kaynağımız bu arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu aspektlerde bu combo puanı zaten söylememe gerek yok. Burada ekstradan hasar türü var. %30 hasar veriyoruz ekstradan buradan. Bunu da böyle stackledik. Bu zaten delici atışımız, bu zindan dönmek için. Ondan sonra bunlar zaten savunmamız. Bir de eldivenimiz var dondurmak için. Tibaltımız da var hasar çıkarmak için arkadaşlar. Bu Tibalt'ı niye kullanıyoruz? %18 hasar veriyor. O yüzden kullanıyoruz. Normalde şu durdurulmaz aktif edip kullansak daha güzel olur ama sadece buradaki hasarı ekstradan işte iksir kapasitesini kullanmak için bunu kullanıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim ayakkabımıza. Ayakkabımızın özelliği diyor ki bir ulti kullandıktan sonra bir sonraki kullandığın çekirdek yeteneği full enerji tüketir ve %1.2 arttırılmış hasar veriyor benim ayakkabım. Tamam mı? Şimdi olayı hemen anlattım sizlere. Şimdi hasar olarak da göstereceğim arkadaşlar. Burayı 30'luyorum. Göstererek anlatayım. Burayı 30'ladıktan sonra tuzak yeteneğimizi koyacağız. Onu da ilerleyen yerde anlatacağım. Paragon'la alakalı. Tuzak yeteneğinizi koydunuz. Tuzak yeteneği patladıktan sonra bu. Arada gördüm 20 milyon geçti gitti. Gördüm yani. Tek ok başına yaklaşık 18 milyon garanti vurursunuz. Ondan sonrası işte bazen düşüyor bazen çıkıyor ve boss'u rahat bir şekilde teklersiniz. Neden tuzak yeteneği koydum ve tuzak yeteneği patladıktan sonra vurdum? Onu öncelikle göstereyim. Paragon'la alakalı. Arkadaşlar ekstradan nerede bu? Şura bir. Tuzak yeteneklerinden etkilenen düşmanlar %23 arttırılmış kritik vuruş hasarı alır. Sonra burada tuzak yeteneklerinden etkilenmiş düşmanları artı 10 hasar. Ekstradan bir de bir tane de glifimiz vardı. Glif nerede? Glifi bulamayan ben. Allah'ım. Ha burada. Tuzak yeteneklerinden etkilenmiş düşmanlara artı 43 hasar. Tuzak yeteneklerimizin amacı da bu arkadaşlar. Neden tuzak yeteneği patladıktan sonra hasar vuracağımızı da buradan anlatmış oldum. Şimdi build'imiz bu şekilde. Gayet sade, şık bu build. Dediğim gibi şunu stackliyorsunuz. Komboyu bir daha göstereyim. Belki ananı geçtim ya. Pardon arkadaşlar. Şunu bir daha stackleyeyim. Bak stackledik. Kombomuz basit. Şunu 30'ladık. Tamam nerede o? Şunu 30'ladık. Tuzak yeteneğini attık. Patladı. Aşılama ulti. Hızlı atış. 14 milyon 15 milyon girdi mesela şimdi. Direkt basmadığım için bazen hasar düşüyor. Combo bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bossları tekleyebilirsiniz. Hasarımı daha çok yükseltebilir miyim? Yükseltirdim ama bu sefer şuradaki ateş direnci, yıldırım dirençleri bayağı düşük kaldığı için o yüzden yükseltmedim. Hasarımız zaten yetiyor. Şu anlık güzel hasarımız var bence. Çay için. Bu ilk mülk aşağıya site linki bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kısaca size bu ilde anlatayım, mantığını anlatayım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar item konusunda kaskımız farkındaysanız ateş direnci, gölge direnci var kaskımda. Ben kaskımda ateş ve gölge direnci olduğu için kolyelere
Yani kolye ile bilezikleri, diğer dirençleri koydum arkadaşlar. Eğer örnek veriyorum sizin kaskınızda buz direnciyle yıldırım direnci olursa siz bu mücevherlere ateş direnciyle gölge direnci koyacaksınız. Niye? Buraları 70 demek için. Anladınız değil mi buradaki mantığı? Ekstradan kasta da toplam zırh gelsin yeter. Yeter. Allah bereket versin. Şimdi buradaki aspektimiz diyor ki 5733 zırh kazanırsın ama kaçınma yeteneğin bekleme süresi %100 artar diyor. Neden bunu taktım? Bizim şu ayakkabıda kaçınma yükü 3. Şu an kaçınma yüküm kaç? 4. Yani bunun bekleme süresi uzun olsa bile benim 4 kere bir kaçınma yeteneğim var. O yüzden bu aspekti taktım. Zırh tarafından kazanmak için. Şöyle çıkayım. Şu an kaç K zırhım var? 8800 zırhım var. Alandan çıktım. Şu an 17478 zırhım var arkadaşlar. Bu aspekt bayağı OP. Geldik zırha. Zırh. Toplam zırh, hasar azaltma, uzak düşmanlardan hasar azaltma. Bir de yakın düşmanlardan hasar azaltma olması lazım. Ben bunu rolledim. Daha getiremedim. Siz öyle yapın. Ben zaten sitede olduğu şekilde koyarım. Aspektimiz temel yeteneklerde düşmana vurduğumuz zaman %20 hasar azaltma kazanacağız. Bunun full oranını bulamadım. Yani temel yeteneğimiz ne? Bu. Bununla düşmana vurdukça hasar azaltma kazanacağız arkadaşlar. Aspektimiz bu. Eldivenimiz bu. Buz yakması. Düşmanları dondurmak için tamamen. Varşan'dan değil, özür dilerim. Buz bossundan düşüyor bu. Haberiniz olsun. Tibalt, zaten Tibalt'ı anlatmaya gerek yok. Tibalt haritanın herhangi bir yerinde düşebilir. Ama kaçıncı seviye? 85-90 seviye üstü zindanlardan da daha çok düşme ihtimalleri var. Unik itemlerin bu sezon böyle. Bir de Duriel'den düşüyor Tibalt. Ayakkabımız, ayakkabıda buz bossundan düşüyor arkadaşlar. Oradan da gidip rahat bir şekilde düşürebilirsiniz. Yay, yay da maharet, aşılama yeteneklerinin hasarı, aşırı güç hasarı, çekirdek yeteneklerinin hasarı. Arkadaşlar bu build'imiz aşırı güç hasarı build'i. O yüzden yüzüklerde falan aşırı güç hasarı ve şanslı vuruş önemli. Bundan sonrakilerde kritik vuruş hasarı koyun. Ben mesela bunu rollemişim. Daha getiremedim kritik vuruş hasarını. Aspektimiz ise birincil kaynak full olursa daha çok hasar veririz. Aspekti o. Zaten aspektleri anlattığım için fazla yine anlatmama gerek yok. Diğer hançerimiz ise tüm istatistikler kritik vuruş hasarı, aşırı güç hasarı, ulti yeteneklerinin hasarı. Tam bir 4'te 4 değil ama hani genel olarak güzel bir hançer. Yok, kılıç. Aspektimiz ise düşmanlara temel yeteneğiyle hasar vermek. 5 saniye içinde kullanacağınız bir sonraki çekirdek yeteneği %30x hasar verir. Onu gösterdim. Kınama, Varşan ve Buz Bossundan düşüyor. Bunu da zaten biliyorsunuz combo puanını hızlı steklemek için. Yüzüğümüz kritik vuruş hasarı, aşılama yeteneklerinin hasarı, aşırı güç hasarı, şanslı vuruş. Şu an yüzük mük. Bu yüzüğü direkt takın arkadaşlar böyle yüzük bulursanız. Aspektimiz ise bir hasar türü grubuna 7 saniye boyunca şu çevremizdeki dönen şey var ya arkadaşlar. Bu %30x hasar verir. Üstümüzdeki dönen şey. Diğer yüzüğümüz ise aynı şekilde kritik vuruş ihtimali, aşırı güç hasarı, aşılanmış yetenek hasarı, şanslı vuruş. Ve delici atış. Bu delici atış şu. Bizim zindanlarda delici atış ile dönüyoruz arkadaşlar. Bununla bu stackleniyor. Zaten Sürgün Lord'un tılsımında bunu da açıklamaya gerek yok. Bu kolye zaten direkt tüm çekirdek yeteneklerine artı 2 veriyor ekstradan. %300 mana kullandıktan sonra bir sonraki çekirdek yeteneğimiz direkt garanti aşırı güç hasarı oluyor. Bunu da zaten boss kesmek için kullanıyoruz. İtemlerimiz bu şekilde. Robotun mantığını anlatayım. Burada ateş odağı 12 hedefe bir ışını yönlendirerek her birini 2,6 saniye toplam 28 bin hasar veriyor işte. Bunu çıkarsak 2 hedef oluyor. Gördünüz mü? Bak. Bak işte hani mantık bu. Nerede o? Nereye gitti o? Ha.
Bak taktık 12 hedef oldu gördünüz mü? Tamam. Şimdi ekstradan soğuk hasarı. Arkadaşlar burada soğuk destek aldım. Neden? Bu bizim böyle robot böyle şey alanı veriyor ya. Dur şeyi göstereyim onu ya. Sizlere gidip göstereyim. Böyle alev alanı veriyor ya, ışınlı bir şekilde gidiyor, lazerli bir şekilde. Onu göstereyim. Buradaki mantığı da anlayın. Çoğu kişi robot konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Robot konusunda da detaylı bir video gelecek. Şu 2-3 gün içerisinde paylaşırım o videoyu. Onu da söyleyeyim. 15 dakika olmuş. 15 dakika olmuş. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir de videomu beğenmeyi unutmayın. Neyse. Şimdi şunu bir çoğaltalım. Ha. Bak. Vur. Direkt soğutma uyguluyor. Gördünüz mü? Direkt soğutma uyguluyor. Bu soğutma uygulamamızın sebebini ileride anlatacağım size. Direkt burada soğutma uyguluyoruz arkadaşlar. Sonra burada kışkırt. Kışkırtın mantığını anlattım. Düşmanlar direkt robota geliyor. Size gelmiyor. Bu yönde bayağı avantajlı. Bu zaten 10 düşmana ilave vuruyor. Buradaki mantığımız bu arkadaşlar. Böyle soğutma artı alan ve tüm düşmanlara vurma arkadaşlar. Buradaki mantık bu. Adrenalin patlaması. Diğer taraf ise 12 saniye oyuncuya hızlı bir adrenalin patlaması yaşatarak hasarı 8 saniyeyle %20 arttırır. Hasarın bir nevi de buradan alıyoruz. Diğer şey ise hasar azaltma kullandık. Biraz daha hayatta kalalım diye. Diğeri ise güçlendirme. Arkadaşlar güçlendirme aldığımız zaman ekstradan hasarımızı da yükseltiyoruz. Burada ise desteklerin yeteneğin bekleme süresi %40 azaltır. Yani bunların bekleme süresini azaltıyoruz arkadaşlar. Burayı da bu şekilde attım. Şimdi gelelim. Bura zaten combo puanı. Gelelim yeteneklere. Yetenekleri anlattım mı? Anlatmadım. İtemleri anlattık, yetenekleri anlatmadık. Arkadaşlar buraları kısa geçeceğim. Zaten site linki bırakacağım ya. Oradan şey yaparsınız. Direkt yaparsınız. Sadece combo mantıklarını söyleyeceğim. Temel yetenek zaten bu. Ana yeteneklerimiz delici atışla hızlı atış 7'şer puanlı. Burada hasar azaltma ve can çekme aldım. Burada zamanlı hasar azaltma aldım. Yani biz zehir hasarından zamanlı hasar azaltma aldım veya ateş. Burada yine hasar aldık. Burada zehir tuzağı. Bunlar yine hasarımızı yükseltmek için bunları aldık. Ekstradan gölge aşılama. Bu şekilde verdim. Savunması düşmanlara hasar. Şimdi burada diyor ki soğutma uygulanmış düşmanlara 15x hasar verirsin. Şimdi bu ne yapıyordu? Bizim robot ne yapıyor? Şu an bunlara ne uyguluyor? Soğutma uyguluyor. Yani bu robot her vurduğunda zaten biz otomatik 15x arttırılmış hasar vereceğiz bunlara. Robot bunlara vurdukça. Tamam mı? Yani buradaki mantığı şimdi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Burada da ekstra bir yavaşlatsın dedim ya. Hani belki gelir bir şey olur. Hani bir yavaşlatsın yani. Öyle dedik. Şanslı vuruşumuzu burada yükselttik arkadaşlar. Şanslı vuruş önemli. Ultimiz böyle 2 tane verdim. Ve Tibalt'ta durdurulmaz vardı ya arkadaşlar. Ultimizi bastıktan sonra durdurulmaz oluyoruz. O Tibalt'taki durdurulmaz etkiyi de buradan kazanıyoruz. Tamam. Sonra burada saldırı hızı kazanmak için burayı verdim. Pasifimiz ise nişancı pasifi. 6 isabet olduğunda fazladan hasar veriyoruz. Geldik Paragon'a. Paragonumuz Paragonumuzu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ilk kullandığım glif tuzak yeteneklerinden etkilenmiş düşmanlara hasar. Burayı da bu şekilde verin dirençler için. Yukarı çıkalım. Biraz seri gideceğim. Çünkü video 20 dakika olmuş. Diğer glifimiz ise aşılama yeteneklerin etkileri %20 arttırılmış tesire sahip olur. Ekstradan can ve hasar alıyoruz buradan. Burada da sağlıklı düşmanlara hasar ve kritik vuruş hasarı aldık. Burada direkt aşılama yeteneklerin hem direnci ve hem hasarını vermiş oluyoruz. Burada direnç aldım. Burada yine fiziksel olmayan hasarlar. Kullandığım glif ise aşılama yeteneklerin hasarı. Buradaki kullandığım sayfayı söyleyeyim. Şahit yok. Burada kullandığım sayfa zaten galip ödül avı. Geldik yukarıya. Buradaki kullandığım sayfa işin püf noktası. Kullandığım glif nişancı yetenekleriyle hasar. Bu arada bu gliflerin hepsi 15. seviye.
Bunları fullerseniz hasarınız mük net. Daha da yükselir. Burayı da böyle verdim. Yan taraftaki sayfada hem direnç hem de combo puanını aktif etmek için burayı açtım arkadaşlar. Combo puanı ekstradan bize şey veriyor, hasar verdirtiyor. Geldik yan tarafa. Burada da Leyra'nın içgüdüsünü kullandık. Burada da direnç aldım. Bak bu kadar direnç almama rağmen hala %70 olmamıştı. O yüzden dirençleri bu şekilde, yani önceki anlattığım şekilde verdim. Burada da kritik vuruş hasarını almışım Glyph'in. Üst sayfaya geldik. Burada ise ölümcül pusu, tuzak yeteneklerinden etkilenen düşmanlara %23 kritik vuruş hasarı veririz. Glyph'imiz ise kütle kontrol etkisindeki düşmanlara hasar, soğutma uygulamış düşmanlara %10 hasar. Yani arkadaşlar şimdi bu robot bir soğutma uyguluyor ya. Bu robot soğutma uyguladığında şu yetenek ağacından %15 buradan alıyoruz. Ve şuradaki gliften de %10 buradan alıyoruz. Yani otomatik hiçbir şey yapmasanız bile şu an bu moblara %25x hasar vermiş olacağız. Hiçbir şey basmasak bile. Anladınız? Combo bu şekilde. Paragon bu şekilde. Ben zaten site linkini aşağıya bırakırım. Açıklama kısmından bakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Tamam kankam gel. Vurdun hepsine. Öldürdün. Hepsi senin. Çay yine soğudu ya. Annem yine kızacak. Neyse. Arkadaşlar bu şekilde. Rock tamam. Gliflerin seviyesini yükseltince gerçekten çok mükemmel şeyler yapacak. Ondan eminim. Videomuz bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar detaylı her şeyini anlatmaya çalıştım. O yüzden video biraz uzun oldu. Şimdiden kusura bakmayın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.